Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karatan, bir dövme sanatçısıyım. Bugün dövme makinesi tanıtım serimize hız kesmeden devam ediyoruz ve elimde tutmuş olduğum dövme makinesi DK Lab Mizar. Ben bu markayı uzun zamandır takip ediyordum. Bugün de deneme fırsatım olacak. O zaman ilk başta bir kutu açılışı yaparım. Sonra detaylı şekilde makineyi incelemeye başlarım. Bunu da size belirtmek isterim. Ben bu kutuyu daha önceden açtım. Çünkü dayanamadım. Yılbaşı öncesinden geldi. Bu kadar bekleyemezdim açıkçası. Şimdi sizinle beraber tekrar kutuyu açacağız ve detaylı şekilde incelemeye başlayacağız. Bu şekilde bir kutuya sahip. Markanın ismi ve makinenin modeli yazıyor. Ve kafamızı açıyoruz. Ve buna çok sevinmiştim ben. İşinden çıkana. Çünkü çıkmıyor. Koruma kılıfı da gelmiş. Koruma çantası da gelmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Çoğu marka bunu yapmıyor. Neden yapmıyor anlamış değilim. Bence bu şekilde koruma çantası olması bir inceliktir. Dövme makinesi çünkü bizim her şeyimiz. Onu en iyi şekilde muhafaza etmek isteriz her zaman. Ve fermuarımızı açıyoruz. Fermuarımızı açtığımız zaman markanın kullanım kılavuzu ve kart yüzükleri var. Bunları bir kenara koyuyoruz. Detaylı şekilde sonradan bakacağız. Hazırsanız simgelemi kaldırıyorum. Ama nasıl bir renk? Özellikle bu rengi istedim. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzeldi. Gold rengi. Severiz altın renklerini. Şimdi detaylı şekilde kutu içeriğine bakalım. Arkadaşlar içinde bir tane makinemiz var. Üstünde güç kaynağımız var. Şu şekilde. Tek tek yan yana koyalım. İçinde bir tane daha power'ımız var. Çift power olması benim çok hoşuma gitti. Gerçekten. Bir ayrıcalık. Bir de eğer iki pilimiz biterse kullanabileceğimiz bir RCA aparatımız var. Hemen yan taraftan şurada cebi var çantamızın. Oradan güç kaynağımız var şarj edebilmemiz için. Arkadaşlar güç kaynağı bile gerçekten çok kaliteli duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Biraz Apple'a benzettim aslında. Bunların makinenin detayını zaten size anlatacağım. USB girişli bir Type-C çıkışı bir ara kablomuz var. Kablo kalitesi gerçekten iyi. Yani dokunduğunuz zaman o kaliteyi alıyorsunuz. Yani bu şekilde bir kaliteli bir ürün olacağını beklemiyordum. Chip power olması çok hoşuma gitti. Ayrıca taşınabilir bir çanta olması çok daha güzel. Kutu işlerimiz bitmedi. Ben sanırım hayatımda ilk defa böyle bir yedek aparat görüyorum. Normalde 2 tane lastik koyarlar şu makinenin yanında. Burada 15 tane yedek lastik var arkadaşlar. Gerçekten buna da şaşırdım. Evet arkadaşlar, DK Lab Mizar'ın kutu içeriği burada gördüğünüz gibi. Sadece yedek lastiklerini koymadım. Ona da gerek yok diye düşündüm. Şimdi size genel tasarımı hakkında ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Ama bu konuya başlamadan önce sizden ufak bir müsaade isteyip ufak bir ricam olacak hatta. Eğer kanalıma abone değilseniz bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların devamları sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak ve ne kadar çok beğeni yorum alırsak ben de o kadar çok bu tarz video çekmeye devam ederim. Ve bu arada çok fazla soru aldım bir konu hakkında. Dövme dersi videoları devam edecek mi diye. Tabii ki devam edecek. Yakın zamanda çok güzel detaylı videolar olacak arkadaşlar. O yüzden beni takipte kalın. Şimdi isterseniz teknik özelliklere devam edelim. Makinemizin teknik özelliklerine başlamadan önce ilk başta genel tasarımı hakkında kendi yorumumu yapmak isterim arkadaşlar. Genel tasarımı şu şekilde. Sade, şık bir tasarıma sahip. Hemen grip tuttuğumuz yerin üstünde baklava desenlerine benzer desenler var. O da gerçekten bir sadelik katmış bu dövme makinesine. Abartılmamış. Hemen üst tarafında da belirli numaralar var. Zaten bu numaraların ne olduğunu anlamışsınızdır. Makinenin en büyük ayırt edici özelliği de stroke ayarı yapılabilmesi. 2.7 stroke'la 4.5 stroke'a kadar ayarlanabilir bir stroke sahip arkadaşlar bu makine. Hemen üst tarafında da zaten makinenin kendi markası yazıyor, ismi yazıyor. DK Lab. Araştırdığım kadarıyla tüm makinelerinde bu şekilde ismi yazıyor arkadaşlar. İsim de gerçekten şık durmuş bu arada. Makinenin
3 tane rengi mevcut. Hemen renkleri de zaten üst tarafa ekledim. Oradan da detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Ben altın sarısını tercih ettim. Yeşil de çok güzel bu arada. Yani altın sarısı olmasaydı yeşil alacaktım. Markanın yazdığı yerin hemen üstünde zaten makinemizin power'ı var. Yani güç kaynağımız var. Hemen güç kaynağımızın yan tarafında zaten tuşları mevcut. Toplamda 3 tane tuşu var. Zaten birazdan bunu size detaylı şekilde anlatacağım. Makinenin tepe noktasında da bir Type-C girişimiz var. Makinemizi buradan şarj edebiliyoruz. Şimdi isterseniz makinenin teknik özelliklerine başlayabiliriz. Son olarak da makinenin taşıma çantası hakkında size biraz bilgi vereyim. Yani dövme makinesi üreticileri için bir çanta maliyeti ne olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çoğu firma bunu yapmıyor. Yanında çanta gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü dövmeciler için dövme makinesi her şeydir arkadaşlar. Bu makineyi çok rahat şekilde, güvenilir şekilde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Yani şimdi kişiye özel hizmet veren dövmeciler var. Öyle sanatçı arkadaşlarım var. Ben de yere geldiği zaman yaptım kişiye özel hizmet. Eskiden ekipmanımız çok fazla olduğu için çok fazla uğraşıyorduk taşımak için. Ama artık tek bir dövme makinesini arıp rahatlıkla gidebiliyoruz. Ama bunu da güzel şekilde muhafaza etmek isteriz. O yüzden de bu tarz çantaları çok kolay şekilde rahat rahat taşıyabilirsiniz. Bunu da bu şekilde özelleştirme yapmak istedim. Neyse şimdi teknik özelliklerine başlayabiliriz arkadaşlar. Makinemizin motoru Japon çekirdeksiz motora sahip. Yani DC motor arkadaşlar. Makinemizin pil gücü 1800 mAh pil gücüne sahip. Bu da bize ortalama 5 ve 6 saatlik çalışma imkanı sunuyor. Tabii ki bizim çift bataryamız olduğu için bu çalışma süresi 2'ye katlanıyor. Ama şöyle bir şey belirtmişler kullanım kılavuzunda. Maksimum 5 volt 2 amperlik bataryalarla şarj edin. Üstüne şarj ederseniz makinenize zarar verebilirsiniz. Zaten gönderdikleri batarya da o özelliklere sahip bir batarya arkadaşlar. Rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Makinemiz ayrıca RCA aparatıyla çalışabilir. Yani farz edelim ki şarjınız bitti. Diğer power'ınızı da şarj etmeyi unuttunuz. Yani şarj etmek için beklemenize gerek yok. Direkt RCA aparatınızı arıp üstteki power'ı söküp şöyle hemen sol tarafa döndüğünüz zaman tık diye çıkıyor. RCA aparatını takıp direkt işlemeye başlayabilirsiniz. RCA aparatı olması da ayrı bir güzellik. Bazı firmalar RCA aparatı da göndermiyor. Yani bir tane firma var zaten ismini söylemek istemiyorum. Büyük bir firma. Sadece power'a göndermişti yanında. RCA aparatı takılmıyordu. Ona zaten çok şaşırmışım. Neyse biz konumuza geri dönelim. RCA aparatımı geri çıkartıp power'ımı takıyorum. Makinenin ağırlığı hakkında size bilgi vereyim. Makinenin ağırlığı 215 gram arkadaşlar. Yüksekliği 131 milim. Ve çapı, grip tuttuğumuz yer 33 milim arkadaşlar. 33 milim olması benim hoşuma gitti. Zaten bilenler bilir beni. Ben biraz da kalın griple çalışmayı seviyorum. Şu da benim eski alışkanlığımdır. Ama şu da bir gerçektir. Kalın griplerin ergonomiyi yani tutuş kolaylığı çok daha rahattır. Siz de zaten denedikçe anlayacaksınızdır. Makinede tavsiye edilen çalışma voltajı da 6 ve 8 voltaj arkadaşlar. Tabii ki bu sanatçıdan sanatçıya değişir. Herkesin tarzı farklı olduğu için de belki çok kalın çizgi atmak isteyen kişiler olacak. Old arkadaşlarım olacak. Voltajını yükseltip de çalışabilir. Ama eğer bu voltaj aralarında çalışırsanız makinenizi daha uzun ömürlü yıllar kullanabilirsiniz diyor kullanım kılavuzunda. İsterseniz bir de makinenin ekran hakkında size bilgi vereyim. Çalışma prensiplerini anlatayım. Ondan sonra bir de dövme yapıp detaylı şekilde makineyi incelemeye devam edelim. Şimdi makinemizin çalışma prensiplerine bakabiliriz. Hemen sağ tarafında zaten belirli tuşlar var. Zaten üstünde ne işe yaradıkları yazılmış. Orta tuşumuz power tuşu, makine açıp kapatmaya yarıyor. Üstteki tuş voltaj yükseltmeye, alttaki tuş da voltaj düşürmeye. Şimdi orta tuşumuza basılı tutuyoruz ve makinemiz aşırıyor. Aşırış ekranı benim çok hoşuma gitti gerçekten. Şık bir tasarım aşırdı. Ekrandaki simgeleri hep beraber yorumlayalım ve ne anlama geldiğini size anlatayım. En üstteki daire olan yeşil tire işaretli olan yer makinenin şarjını size gösteriyor arkadaşlar. Sol ortada makinenin frekansını gösteriyor size. Hangi frekansla çalıştığını ve kaç hertzde olduğunu size anlatıyor. Sağ altta da makinenin çalışma süresini size anlatıyor. İsterseniz makinemizi çalıştırırım. O sırada da çalışma süresini de görmüş olurum hep beraber. Makinemiz şu anda çalışıyor. Sessiz bir makine zaten.
Çok fazla bir ses yok. Voltajımı yükseltiyorum biraz daha. Voltajımı yükselttikçe sol taraftaki hertz de değişiyor fark ettiyseniz. Yani frekans ayarını buradan görmüş olacaksınız. Bir de makine çalışır pozisyonunda stroke ayarlamayın arkadaşlar. Makineyi durdurduktan sonra stroke'unuzu ayarlayın. O şekilde çok daha uzun ömürler kullanabilirsiniz. Çünkü bu makineler hassas makineler. Makine çalışırken stroke ayarlarsanız dişlerine, içindeki motoruna zarar verebilirsiniz. Fark ettiyseniz kullanım saati süresi 1 dakika oldu. Ve isterseniz bu süreyi de sıfırlayabiliyorsunuz. Onun da sıfırlaması şu şekilde. İster makineniz çalışıyor olsun, ister makineniz duruyor pozisyonda olsun. Ben şu anda makineyi power tuşuna bir daha basarak durdurdum. Power tuşuna peş peşe 2 defa basarsanız oradaki süre sıfırlanacaktır. Ve süremiz sıfırlandı. Bu arada şunu da söylemek isterim. Yani üstündeki tuşlar açık konuşmaya girse bana çok güven vermedi. Çünkü çok rahat şekilde hareket ediyor, oynuyor. Tabii bu fiyata bu böyle bir makine. Fiyatı gerçekten uygun. Şu anda Türkiye satışı olmadığı için dolar bazlı satışı var arkadaşlar. Zaten onun da açıklama kısmına ben linkine bırakacağım. Oradan da detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Bir de ekranda şöyle bir özellik daha var. Onu da anlatayım. Ekranımız akıllı ekrana sahip. Ekran koruyucusu var. Bilgisayar gibi düşünün. Belli bir süre sonra ekran kendini kapatıyor. O da şarj tasarrufunu yapmasını sağlıyor yani. İsterseniz biraz bekleyelim. Ekran kendini kapatsın. Ve ekranımız karardı. Şu anda makine çalışıyor aslında. Ortalama 3 dakika sonra ekranımız karardı arkadaşlar. Şimdi ekranı aydınlatmak için yine power tuşuna bir defa basıyorum ya da voltaj arttırma, yükseltme tuşuna da basabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama ilk basmada bunu algılamıyor. İlk başta ekranı açıyor size şöyle. Şimdi tekrar power tuşuna bastığım zaman makinemi durdurdu. Bu da güzel bir şey aslında. Neden boş boşuna şarj edilsin? Yani bu da artı bir özellik diyebiliriz. Makinenin genel ekran özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Kolay kullanıma uygun bir dövme makinesi. Diğerleri gibi rahat şekilde dövme yapabilirsiniz. Yani çok fazla bir özelliğe, çok fazla teknik bilgi ihtiyacınız yok bu dövme makinesiyle. Kolay kullanıma uygun bir dövme makinesi kısaca. Makineyi komple kaldırmak isterseniz de aynı şekilde power tuşuna uzun şekilde basın arkadaşlar. O şekilde kapatabilirsiniz. Aşırıda gibi de kapanıyor. Kendi markası gözüküyor. Sonra ekran kapanıyor. Aslında ben bu markayı uzun yıllardır takip ediyordum ve bir o kadar merak ediyordum arkadaşlar. İlk bu markayı öğrendikten sonra bir araştırma işine girdim ve Alex Conti ile denk geldim. O da aynı şekilde bir dövme sanatçısı ve YouTube işinde içerik üretiyor. Dövme makineleri tanıtımı yapıyor ve ders niteliğinde videolar paylaşıyor. Eğer merak ediyorsanız da onu açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bakıp görebilirsiniz kanalını. Her neyse sonra Alex Conti ile Instagram üzerinden bir diyalog haline girdim ve makine hakkında, marka hakkında birkaç soru sordum. O da bana markayı önerdi. O öneriyi ayrı bir sempati duymaya daha başladım bu markaya karşı. Daha sonradan D-Karab ekibi de benimle iletişime geçti. Ve bana bu makineyi göndermek istediler. Tabii ben de seve seve kabul ettim. Yani o şekilde D-Karab'la tanıştım. Ve buradan da D-Karab'a teşekkür ederim. Bana bu makineyi gönderdikleri için. Onların sayesinde bu makineyi deneyimleme fırsatım oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. O zaman bir de makinemizi dövme yaparak test edelim arkadaşlar. Ben zaten daha önceden dövme yaptım. O kısmı şimdi siz izleyin. Sonrasında makine hakkında detaylı şekilde yorumlarımı yapıp yavaş yavaş videomuzu bitirelim.
Ve bir dövmenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Dövmeyi detaylı şekilde incelemek isterseniz hemen şu kenara bırakıyorum. Buradan detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Performansına gelirsek arkadaşlar, en büyük ayırt edici özelliği zaten stroke ayarı olmasıydı. 2.7 stroke'la 4.5 stroke'a kadar ayarlanabiliyor. En başta size söylediğim şeylere dikkat ederseniz çok fazla makine çalışırken, hatta hiç yapmayın bunu, makine çalışırken stroke ayarı yapmayın ki makinenin performansını düşürmeyin. Yani en büyük eksi bana kalırsa voltaj hafızası olmaması. Çünkü onu işlem sırasında aradım. Hem gölge hem de çizgi ayarını kaydetmek isterdim ama öyle bir özelliği yok. Tabii ki çift batarya olması da ayrı bir güzeldi. Rahat şekilde dövmeyi bitirdim ve şarj sorunu da yaşamadım. Fiyat performansı bir ürün. Gerçekten fiyatını zaten açıklama bıraktığım linkten gidip baktığınız zaman şaşıracaksınız. Bayağı uygun bir dövme makinesi. Rahatlıkla bütün işlemleri yapacağınız bir dövme makinesi arıyorsanız uygun fiyata bunu tercih edebilirsiniz. Kısaca söylemek istediklerim bunlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de bir beğeni ve yorum atmanızı isterim. Her zaman bu tarz video olacak. Beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.